Bir insanın cehennemi yanması değildir. Acı çekmesi de değildir. Cehennem insanın acı çektiğini kimsenin bilmediği yerdir. Seni akıl hastanesine sürükleyen ne oldu? Belden ve bacak kısmından sizi kemerle bağlıyorlar ve onun anahtarı var. Anahtarla kapatıyorlar. Onu açmaya çalıştım. Saatlerce açmaya çalıştım ama açamadım. Bütün sorunları aşan yine sensin. Gecenin saat 3'lerinde 4'lerinde hastaneye gidip ilaç istediğim oldu. Çocukluğun nasıl geçti peki? Tam böyle gidiyorduk odama. Beni yanına çekti ve beni öpmeye çalıştı. İntihar ettin mi hiç? Evet ettim. 3 kere ettim. Birinde bileğimi kesmiştim. Yer altında olmaya devam edin. Evet efendim, yer altına hoş geldiniz tekrardan. Ben Muhammed Bahçecik. Bu hafta Dilek Karabulut'la yüzleşiyoruz. Evet. Dilek Hanım akıl hastanesinde bir sene geçiren bir birey. Hoş geldin tekrardan. Hoş buldum. Seni tanımak istiyoruz. Evet, ben Dilek Karabulut, 21 yaşındayım. Üniversite öğrencisiyim, 3. sınıfım. Ankara doğumluyum ama aslen Sivaslıyım. Akıl hastanesinde yattım, onun için geldim buraya. Hoş defa geldin. Dilek, peki seni akıl hastanesine sürükleyen ne oldu? 3 sene önce bir bipolar hastası olduğumu öğrendim. İlk baş bunu kendime konduramadım. Daha sonra kendimde bir değişiklikler fark ettim ve bunun üzerine tekrar doktora gittim ve disosyatif hastası olduğumu öğrendim. Bipolar ve disosyatif hastalığımdan dolayı akıl hastanesine yatmak zorunda kaldım. Bunun nedeni biraz tehlikeli hastalıklar olduğu için insanlara zarar vermeye yönelimim oldu. Kendime zarar vermeye yönelimim oldu. Bu nedenle hastanede yattım. Herhangi bir şey yaşamadın ama bu hastalık birdenbire meydana geldi. Kesinlikle öyle. Akıl hastanesinde ne kadar kaldın? 5 kere yattım. 5 kere yatmamın toplamında 1 sene kadar akıl hastanesinde kaldım. Sana teşhisi koydular. Artık sen bir akıl hastası olduğun Evet. ortaya çıktı. Ve hastaneye götürdüler seni. Akıl hastanesindeki ilk günün nasıl geçti? Şöyle geçti. İlk günüm ben aslında hiç hastaneye yatacak bir insan olduğumu düşünmüyordum. Fakat bana dediler ki akıl hastanesine yatışını yapmamız gerekiyor. Ve ben bunun üzerine ailemi çağırdım yanıma. Ailem geldi. Eşyalarımı falan getirdiler. Kesinlikle zaten içeriye hani normal kıyafette girmen yasak. Kesinlikle eşofman, işte nasıl diyeyim, pijama tarzı şeyler giymen gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz pantolonla falan kendini boğabilirsin. O yüzden yasak. Şöyle geçti. Girdim ve hemşire var. Önce sizi karşılıyor. Daha sonra hemşire sizi anadan doğma bir şekilde muayene ediyor. Muayenem olduktan sonra hemşirenin odasına gittim ve hemşire bana işte birkaç soru sordu. Bazı sorular soruyor size teşhisinizle alakalı. Bu sorulardan sonra ben camdan içerideki hastaları gördüm ve içerideki hastalardan çok korkmuştum. O gün içeriye girdikten sonra gece aşırı bir şekilde diken üstünde uyudum yani. Çünkü nasıl diyeyim, sonuçta onlar da akıl hastası, ben de hastayım ama insan gene de korkuyor ister istemez. Hani korktuğum için diken üstünde uyudum çünkü her an saldırabilirler. Zaten girdiğim ilk gün kavga çıktı ve kavgaya karıştım. Kavgaya karışmamın sonucunda yatağa bağlandım. Yatağa bağladılar seni. Evet, yatağa bağladılar. Bu durum kelepçeyle falan mı oluyor? Hayır, şu şekilde belimizden sarılan bir nasıl diyeyim, kemer gibi bir şey var. Belden ve bacak kısmından sizi kemerle bağlıyorlar ve onun anahtarı var. Anahtarla kapatıyorlar. Daha sonra cezanız bittikten sonra geliyorlar, açıyorlar. O süreç boyunca hiçbir şekilde kendine mesela eline kolunu kaldıramadın mı yani? Şöyle sadece ellerinizi kaldırabiliyorsunuz. Ben zaten bağlandıktan sonra onu açmaya çalıştım. Saatlerce açmaya çalıştım ama açamadım. Çünkü anahtarla açılan bir şeymiş. Bağlarken neyle bağladığını görmemiştim. Tam nasıl bilincim yerinde değildi ama gittikten sonra geldiğinde anahtarla açtı. Yani kesinlikle kendinizin açabileceğiniz bir şey değil. Oradan kurtuluşunuz yok yani. Neden bağladılar? Kavga karıştığın için mi? Evet, kavga karışımı. Zaten sürekli bağlıyorlardı. Nasıl diyeyim yani, ben çok bağlandım. Ben hücreye de atıldım. Şu şekilde bir kavgaya karışırsınız bağlarlar. Gece uyuyamadığımı söylemiştim bir keresinde hemşireye. Saat 9'da odalara girip uyumak zorundasınız. Odalar açılır ve odalara girersiniz. Şöyle oldu, ben hemşireye dedim ki ben uyuyamıyorum. Uyku ilacımı vermediğiniz için ve ben mani dönemindeydim. Mani döneminde insan uyuyamaz. Daha sonra hemşire bana dedi ki odana geç çabuk dedi. Geçtim ve 2 dakika sonra yanıma geldi. Uyumadın mı sen hala dedi. Ben uyumadığımı söyledim. Zannettim ki bana yardımcı olacak, bir şey yapacak. Daha sonra 2 tane güvenlik görevlisini çağırdı. Güvenlik görevlileri geldi ve beni bağladılar yatağa. Bu şekilde uyumamı istediler. Ama ben bu sefer daha çok huzursuz oldum ve bu şekilde hiç uyuyamadım. Ama bütün gece yatağa bağlı kaldım. Peki muayene dedin en başında, muhabbetin başında. Anadan ürüyen muayene ediyorlar. Evet. Neden öyle yapıyorlar? Öyle muayene etmelerinin sebebini ilk baş ben anlamamıştım. Daha sonra hemşirelere sordum. Hemşire dedi ki kendinize zarar verdiniz mi ona bakıyoruz. İşte bir yerinizde kesik, çizik var mı? Bunun da nedeni şöyleymiş. Mesela ben girdiğimde bileğimde kesik vardı. Mesela çıktığımda tekrar bakıyorlar zaten. Bunun nedeni de orada kendinize başka türlü zarar verdiniz mi onu öğrenmek için. Hani içeride kendinize zarar verdiniz mi? Bunu öğrenmek için.
Peki hastanede yattığın süreç boyunca görevliler sana ciddi anlamda bir şiddet uyguladılar mı? Normal şiddet, dayak bunlar yok kesinlikle. Ama şöyle bir şey var. Psikolojik şiddete kesinlikle maruz kalıyorsunuz. Ben epilepsi hastasıyım aynı zamanda ve bu yüzden epilepsi hata geçirmiştim ve epilepsi hata geçirdiğim sırada sigara içiyordum ve sigara saatiydi. Düşüp bayıldım ve ben epilepsi hata geçirirken nefes alamayan bir insanım. Daha sonra hemşire işte oksijen tüpünü falan getirmiş. Bir şekilde bana müdahale etmişler ve beni gözlem odasına almışlar. Kendime geldiğimde hemşire bana demişti ki şov yapma. Ve bazı hastalar orada mesela kapalı alanda duramayan hastalar falan vardı. Onlar bayılıyordu. Onlara da aynı şekilde kalk ya hani şov mu yapıyorsun? Kimse dikkat çekmeye çalışma. Bu şekilde psikolojik şiddetler oluyordu kesinlikle. Yani şiddetten daha çok psikolojik Aynen olarak öyle. yapıyorlardı. Kesinlikle. Herhangi böyle bir şiddete maruz kaldı olunmadı mı yani şu ana kadar? Hayır. Hiç denk Zaten gelmedi. kesinlikle vurmaları yasak. Ama şöyle hastalar birbirlerine şiddet uyguluyor. Ama bir hemşire, bir doktor tarafından kesinlikle şiddete maruz kalmıyorsunuz. Hastalar kendi aralarında şiddet uyguluyor derken burada nasıl bir müdahale ediliyor? Nasıl korunuyor? Şu şekilde mesela ben hastanede yatarken gece şizofreni bir arkadaşım alevlenme dönemi geçirerek bana saldırmıştı. Nasıl diyeyim? Hemşireler şöyle davranıyor. Sen olayı yaşıyorsun, sesler duyuluyor. Zaten kapılar kilitli. Hemşirenin gelip kapıyı açması lazım ve olayı ayırması lazım veya güvenlikleri çağırıp olayı ayırması lazım. Ama olay kesinlikle böyle olmuyor. Hemşire kavganın bitmesini bekliyor. Daha sonra geliyor ve müdahale ediyor. Çünkü ben şöyle düşünüyorum kesinlikle. Kendine zarar gelmesini mi istemediği için acaba diye düşünüyorum. Çünkü diğer türlü gelip hemen müdahale etmesi lazım. Veya belki de güvenlikleri bekliyordur, onu bilemem. Ama hemen anında müdahale olmuyor. Peki hastane süreci boyunca verdikleri ilaçlar nasıl ilaçlardı? Ve bir de şeyi merak ediyorum. Bu ilaçlar bağımlılık yapmaya başladı mı sende? Kesinlikle bağımlılık yapıyor ve insanın vücut direncini düşüren ilaçlar. Öncelikle şöyle söyleyeyim size. Nasıl diyeyim? Hani size bir iğne vuruyorlar. Sabah akşam 2'şer tane iğne vuruyorlar. Sabah uyanıyorsunuz saat 6'da uyandırıyorlar. Saat 8'de iğne vurmaya gidiyorsunuz. İğnenizi vurulduktan sonra zaten insanın ağzı kayıyor, yürümesi değişiyor. Hani sanki bir uyuşturucu maddenin etkisindeymişsiniz gibi. Kesinlikle böyle maddesel ilaçlar bunlar bence. Kesinlikle o ilacın etkisi altında kalıyorsunuz ve konuşamamaya falan başlıyorsunuz. Onun haricinde mesela dışarıdan ayaktan tedavi gördüğünüzde de aldığınız ilaçlar kesinlikle zaten bağımlılık yapıyor. Hatta ben bu ilaç bağımlılığı nedeniyle gecenin saat 3'lerinde 4'lerinde hastaneye gidip ilaç istediğim oldu. Hani bana o ilacı verin. Mesela Ativan diye bir ilaç var. Kanserin son evresindeki insanlara verilirmiş. Mesela ben o ilacı belli bir müddet kullandım ve o ilacı bana bıraktırdıkları zaman ben gidip lütfen bana Ativan verin diye hani yalvardığım oldu hastanede. Peki ilacı vücuda aldıktan sonra ne oluyor? Uyku mu geliyor? Neler Şöyle, yaşanıyor? Ativan sakinleştirici bir ilaç kesinlikle. Öncelikle hastaneye gittiğinizde size nasıl diyeyim psikolojik bir şikayete gittiğinizde ve çok kötüyseniz size Ativan verirler ve sizi sakinleştirmeye çalışırlar. Daha sonra sakinleşmiyorsanız tekrar bir Ativan verirler. Yani bir sakinleştirici bir ilaç. Ama mesela hastanede yatarken iğne vuruyorlar. Beton iğne denilen bir iğne var. Gerçekten iğneyi vurulduktan sonra sanki betona çakılmış gibi oluyorsunuz yani. Sakinleşin, orada kavga çıkartmayın diye yapıldığını düşünüyorum ben bu iğnenin ve oraya biraz daha uyum sağlamanızı hani sağlayacak bir iğne bu aslında. Ama çok sakinleştirici ve insanın kesinlikle hani kolunu kaldıracak gücü olmuyor. İntihar ettin mi hiç? Evet, ettim. 3 kere ettim. Birinde bileğimi kesmiştim. Diğer ikisinde ilaçlı intihar etmiştim. Ama bu intihar ederken kesinlikle ama kesinlikle kendi bilincim yerinde değildi. İlaç içtiğimde halüsinasyon görmüştüm ve bir tane kadın bana demişti ki bu ilaçları içersen iyileşeceksin. Ben böyle yüzlü bir şekilde lityum denilen bir ilaç var. O lityumu içmiştim. Çünkü biliyorsunuz bipolar hastalığı beyindeki lityum seviyesinin düşüklüğünden dolayı olan bir hastalık. Ben bu lityumu içtim ve içeri gittim. Dedim ki ben iyileşeceğim dedim. Daha sonra annem ne oldu falan dedi. Ben dedim ki böyle böyle bir şey oldu. Hani ben iyileşeceğim dedim. Daha sonra annem ne yaptın sen falan hastaneye götürdüler. Daha sonra yoğun bakımda falan kaldım. Ama Allah'a şükür bir şey olmadı. Yani bileğimi kesmiştim bir keresinde de. O zaman da çok aşırı sinir krizi geçirmiştim ve bu sinir krizinin sonucunda bileğimi kesmiştim. Nasıldı o ev? Anlatabilir misin biraz? Ya şöyle, kesinlikle her şey gözünüzden siliniyor. Yani gözünüzde anneniz, babanız hiçbir şey aklınıza gelmiyor kesinlikle. O an sadece ölmek istiyorsunuz. Çünkü hayatınız başınıza yıkılmış gibi hissediyorsunuz. Yani tek yapmak istediğiniz şey ölmek. O yüzden hani insan canı normalde kıymetlidir. İnsanın bir yerine ateş düştüğü zaman yanar, onun günlerce acısını çekersiniz ya. İşte insan nasıl diyeyim size, o bileğine o jileti vurduğu zaman onun acısını bile hissetmiyorsunuz. Kesinlikle hissetmiyorsunuz.
Peki kanama sonrasında nasıl bir Şu karşılama? şekilde oldu. Kim vardı yanında? Arkadaşım vardı. Zaten ben kendimi banyoya kilitlemiştim. Arkadaşım geldi, banyonun kapısını açtı ve hani girdiğinde zaten her yer kandı. Daha sonra turnike yaptı ve beni direkt hastaneye götürdü. Hastaneye gittiğinde nasıl bir karşılama oldu? Ne dediler sana? Karşılamaları bence çok yanlış. Mesela ben hastaneye gittim ve intihar etmiş bir hastayım ve zaten psikolojik sıkıntılarım olduğu için bunu yaptım. Yani kafam estiği için bunu yapmadım. Şöyle, önce kötü davranıyorlar size, çok sert davranıyorlar. Daha sonra size gelip neden böyle bir şey yaptın falan. Psikologla görüştürüyorlar sizi, psikiyatristle görüştürüyorlar. Bunun üzerine yatışınız verilecek mi, verilmeyecek mi, buna karar veriyorlar. Ama kesinlikle tepkileri çok saçma. Mesela ilaç içtiğimde de midemi yıkarken bana çok bağırıyorlardı. İçmeseydin. İşte neden içtin? Hani o sırada ben halüsinasyon gördüğüm için içtim. Keyfimden içmedim yani. Bunların sonrasında mı peki psikiyatri uzmanları gelip seni psikologlar neticesinde artık hastaneye yatırılma kararı alındı? Şöyle, öncelikle 2 kere depresyon döneminde de yattım ben hastaneye. O zaman hastaneye normal bir şekilde gitmiştim muayenemi olmaya. O zaman bana yatış verdiler ve o şekilde yattım. Ama onun 3 tane öncesinde de intihar ettiğim için direkt yatışım verildi ve yatışım yapıldı. Peki içeri girdiğinde ilk başta senden istedikleri neydi? Şöyle, ben ilk içeri girdim. Bir tane hasta geldi yanıma ve dedi ki uyuşturucu alır mısın bana dedi. Benim dedi kimsem yok. Bana dışarıdan kesinlikle hani gelmiyor, ziyaretçim gelmiyor. Bana uyuşturucu al dedi. Ben yani kanım dolmuştu. Neden benden böyle bir şey istiyorsun falan. Ve o kız beni günlerce rahatsız etti. Akıl hastaları kendi aralarında birbirlerine nasıl davranıyorlar? Ya şöyle, mesela bipolar hastaları, disosyatif hastaları, şizofreni hastaları kesinlikle ayrılıyorlar. Yani ben öyle gördüm. Ayrılıyorlar ve nasıl diyeyim size, bipolar hastaları daha iyiymiş gibi, işte şizofreni hastaları daha kötüymüş gibi davranılıyor. Ve nasıl diyeyim, bunlar hemşireler tarafından da aslında böyle. Mesela ben orada yatarken bir tane hasta vardı. Sürekli bizden uzak dururdu. Mesela sigara içme molasında onu yanımıza çağırdığımızda gelmezdi yanımıza. Çünkü o müebbet hapis cezası yemiş ama şizofreni hastası olduğu için hastanede tedavisi bitene kadar hastanede kalmak zorundaymış. 4 yıldır hastanedeydi kadın ve kadın her yeri jiletliydi. Yüzü bile her yerinde jilet izi vardı. Yani kadın kendi paramparça etmişti ve kesinlikle bize yaklaşmıyordu. Peki neden ceza almış bunu biliyor musun? Birisini öldürdüğü için. Birisini öldürdü ama hala Evet, tedavi görüyor. tedavi gördüğü için hastanede yatıyor. Tedavisi bittikten sonra, iyileştikten sonra cezaevine gönderilecekmiş. Akıl hastanesinde yaşadığın, unutamadığın en garip olay hangisiydi? Çok fazla garip olay görüyoruz zaten. Bir tane arkadaşımız vardı. Mesela onun davranışları çok tuhaftı. Mesela geliyordu bize, biz otururken birden diyordu, Kur'an okumayın. Hani biz aslında normal bir şekilde aramızda sohbet ediyoruz ve bu kadını nasıl diyeyim unutamamamın sebebi, ben girdim çıktım. Tekrar girdiğimde o kadın hala oradaydı ve ben girdiğimde hamileydi. Çıktığımda o kadın doğum yapmıştı. Allah Yani Allah. aynen öyle. Orada doğurmuşlar. Hani bu, yani kesinlikle unutamadım bunu. Peki çocuk? Çocuğu ailesi alıyor ve babasına veriyorlar. Babası da bakmazsa anneannesine, dedesine. Bu şekilde çok fazla orada doğum yapan insan vardı. Peki Dilek, şu ana kadar şahit olduğun böyle komik bir olay oldu mu? Evet, oldu. Bir tane hasta vardı, şizofreni hastasıydı. Oradan çıkamayacağını anladığı için duvara kapı çizmişti ve kapıdan geçmeye çalışıyordu. Şöyle oldu, gittik kafa attı kapıya, daha sonra geçemedi. Daha sonra birisi dedi ki daha hızlı git, geçersin dedi. Daha hızlı gitti ve bayıldı. Böyle bir olay yaşanmıştı. Hastayken kendine ve çevrene zarar verdiğin oldu mu? Evet, oldu. Şu şekilde oldu. Bir keresinde atak geçiriyordum. Hastaneden yeni çıkmıştım. O gün çıkmıştım zaten. İlaçların etkisindeyim zaten. İğnelerin etkisindeyim kesinlikle ve çıktığımda eve geldim. Bir anda bağırmaya başlamışım. Kendi kendime çığlıklar atıyormuşum, işte çıkartın beni buradan, bana işkence yapıyorsunuz gibisine. Ama aslında öyle bir şey yok ortada. Daha sonra annem bana su veriyormuş ve annemi boğmaya falan çalışmışım. Daha sonra kardeşim gelmiş, kardeşimi boğmaya çalışmışım. Yani hem aileme zarar vermiştim. İşte dediğim gibi hem de atak geçirdiğim sırada intihar ederek kendime zarar vermiştim. Tedavi yöntemleri nasıl oluyor tam olarak? Kişiden kişiye göre değişiyor ama genelde iğne ve ilaç tedavisi oluyor. İşte iğne tedavisi, dediğim gibi bana uygulanan tedaviden bahsedeyim. Sabah 2, akşam 2 iğne vuruluyordum. Onun haricinde işte almam gereken ilaçları alıyordum. Sakinleştiriciler, işte antidepresanlar olur. Onun haricinde kendi bipolar ilaçlarımı, işte astım ilaçlarımı falan alıyordum. Yani bu şekilde oluyor tedavi. İğne ilaç tedavisi oluyor. Ama mesela psikoterapi görmüyorsun. Mesela bu bence çok saçma.
Bence orada yattığın sürece bir psikiyatristin gelip, psikoloğun gelip sizinle konuşması gerekiyor ama öyle bir şey yok. Hastaneden doktorlar içeri girdiği zaman yani doktorlar kaçışmaya başlıyor. Çünkü hastalar geliyor, beni ne zaman taburcu edeceksin, benim neyim var ve buna kesinlikle cevap bulamıyorsunuz. Çünkü doktorlar direkt odalarına girip kendilerini kilitliyorlar içeri. Hastaların arasında bir sınıflandırma var mı? Şu şekilde var. Mesela iğne ilaç tedavisi uygulanırken bizi sınıflandırıyorlar. İşte bipolar hastaları bu tarafa, onların ilaçları veriliyor. Şizofreni hastaları bu tarafa. Ama onun haricinde işte kimse kimseye ayrımcılık yapmıyor. Hepimiz hastayız ve hepimiz oradayız. Bu şekilde yani bir ayrımcılık yok. Peki hepiniz bir koğuşta mı kalıyorsunuz? Evet, hepimiz bir koğuşta kalıyoruz. Mesela ben şizofreni hastasıyla da aynı odada kaldığım da oldu. Bipolar hastasıyla aynı odada kaldığım da oldu. Yeme bozukluğu olan bir hastasıyla da aynı odada kaldığım oldu. Yani insan hiçbir şey yok, sadece yeme bozukluğu olduğu için yatırılmış. Hastanede yattığın süreç boyunca herhangi bir tacizle, tecavüzle karşılaştın mı? Şu şekilde tacize uğradım. Ama bir hasta tarafından tacize uğradım. Şöyle bir tane kadın hasta, kadındı bu arada tacize uğradığım insan ve ben tek tacize uğramamışım. Ama tek sesimi çıkaran insan bendim. Diğerleri susmuş. Şöyle tam böyle gidiyorduk odama, beni yanına çekti ve beni öpmeye çalıştı. Ve ben bunun üzerine bağırdım. Beni öpmeye çalışıyor, yardım edin, beni taciz ediyor falan dedim. Doktorların tepkisi çok garibime gitti. Dediler ki sus. Beni susturmaya çalıştılar. Ve sonraki gün annem geldiğinde anneme anlattım. Dedim anne böyle böyle bir olay yaşandı. Beni taciz ettiler. Lütfen beni buradan çıkar. Doktor anneme demiş ki Dilek çok duygusal davranmaya başladı. Dilek böyle duygusal davranmaya devam ederse sizinle görüşmesini de yasaklayacağım. Bu taciz her kim tarafından olursa olsun susturulamaz bence. Bir tane arkadaşım vardı. O da tacize uğruyormuş ve kesinlikle söylemiyormuş. Ben bu olayı dillendirdikten sonra o da gitti söyledi. Beni de taciz ediyor dedi. Ama korktuğu için söyleyemiyor. Hastanede hiç arkadaşın oldu mu? Hala şu anda görüştüğün insanlar oldu mu? Şöyle oldu. Şu şekilde oldu. Hastaneye yattıktan sonra ben bir tane arkadaşım vardı. İsmini vermek istemiyorum. Onunla görüştük, buluştuk da. Daha sonra bir tane de arkadaşımız vardı. Onlarla buluşma falan ayarlamıştık. Fakat o arkadaşımız gelemedi. Öldürüldü. Neden öldürüldüğünü anlatacağım. Gelemedi. Ama o ablayı da çok severdik. Yani bize içeride çok sahip çıkıyordu. Zaten biz hastanenin yatan en küçük insanlarıydık. Yani biz 18-19 yaşlarındaydık. Yatanlar genelde hep 40'lı yaşlarda, işte 50'li yaşlarda insanlar. Yani biz erken yattığımız için çok zaten az kişiydik ve bize genelde sahip çıkmaya çalışıyorlardı. O yüzden onlara arkadaş denilirse evet oldu. Hastanede gördüğün böyle gerçekten bu akıllı diyebileceğin, sence sebepsiz yattığını düşündüğün birisi var mıydı? Vardı. Şu şekilde yeme bozukluğu olan bir arkadaşım vardı. Ve yeme bozukluğu olduğu için yatırılmıştı. Yani oraya bence bir insan yeme bozukluğu olduğu için yatırılmamalı. Şöyle yemek yemiyordu ve çok zayıftı. Mamalarla besliyorlardı. Her gün serum takıyorlardı mama. O şekilde besliyorlardı ve kız o kadar zekiydi ki. Kız çok güzel şiirler yazıyordu ve biz orada okuyordu. Yani çok zekiydi. Hepimizden böyle yani zekiydi, hiç böyle akıl hastası falan değildi kesinlikle. Yemeklerinize sakinleştirici ilaç koyulduğu doğru mu? Şu şekilde ben kesinlikle öyle bir şeyle karşılaşmadım. Zaten bize verilen ilaçlar bizi fazlasıyla sakinleştirdiği için ilaçlara yemeklere ilaç katma şeylerini düşünmüyorum. Yani kesinlikle öyle bir olasılık olacağını düşünmüyorum. Zaten yemekler catering olarak geliyor. Yiyorsunuz ama şu şekilde yemeklerin hijyeni aşırı kötü. Yani ben oraya girdiğimde 56 kiloydum. Çıktığımda 46 kilo olarak çıktım. Yani o kadar kötü ki. Yani çok kötü ya. Kesinlikle insan yiyebileceği yemekler değil. Ne geliyor mesela? Ya şöyle mesela çorba geliyor ama verilen tabak çok pis. Zaten kesinlikle çatal kaşık yasak. Plastik, her şey plastik. Ama çay saati var mesela, çay geliyor. Bardak, zaten bardağa böyle baksan arkası görükmez. O kadar pis. Şu ana kadar en etkilendiğin, aklından çıkmayan bir hasta vardı. Söylemiştin bunu Evet. bize. Kim o? Anlatabilir misin? Evet. Bizim bir tane ablamız vardı. 45 yaşındaydı galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Bize hep yardımcı olurdu. Böyle bizim canımız çikolata isterdi. Mesela gizlice içeriye çikolata sokardı. Çünkü içeri kesinlikle yemek almak yasak. İşte içeriye çikolata falan sokardı. Çok iyi bir insandı. O kadar iyi bir insandı ki ve sürekli bize babasının komiser olduğundan bahsederdi. Babasıyla çok övünürdü. Fakat biz buluşma yapacağımız gün hastaneden çıktıktan sonra arkadaşım bana bir mesaj attı. Haber mesajı. Daha sonra habere girdim ve ablanın öldürüldüğünü öğrendim. Babası tarafından öldürülüyor. Kafasını sıkıyor babası. Bunun üzerine araştırdım. Babası işte ifadesinde şöyle demiş. 10 yaşından beri bipolar hastasıydı. Acısına son vermek istedim çünkü dayanamıyordu. Yani bu şekilde öldürülmüş. Bu hiç aklımdan çıkmıyor.
Babası artık hastalığı kaldıramadığını Aynen. düşündüğü için. Hı hı. Ve zaten bu hastalık aileyi de yıpratan bir hastalık. Belki de adam kendi kaldıramadığı için öldürdü. Yani belki Nihal ablada bir sıkıntı yoktu. Akıl hastanesindeki hastaların iyileştiği nasıl anlaşılıyor? Şu şekilde etrafa ve kendine zarar vermeyecek seviyeye geldiği zaman zaten taburcu ediyorlar. Yani iyileşmek diye bir şey yok. Zaten bu hastalığın tamamen biteceği kesin ve garanti bir hastalık değil. Şöyle, siz kendinize zarar vermiyorsanız ve artık çevrenize de zarar vermiyorsanız, biraz sakinleştiyseniz sizi çıkartıyorlar. Mesela ben çıktığımda daha hasta bir şekilde çıkmıştım ve 3 ay boyunca yürüyemedim ve konuşamadım. Yani bir insanın konuşma yetisini kaybetmesi mümkün mü? Değil. Ama çok kötü bir şekilde çıkmıştım ben. Yani o zaman bir sonuç nasıl anlaşılıyor sonuç? Şöyle, dediğim gibi kendinize zarar vermiyorsanız çıkartıyorlar. Yani onun haricinde biraz daha durumunuz iyiye gidiyorsa çıkartıyorlar. Tamamen iyileştirip çıkartmaya kalksalar orada 5-10 yıl yatarız yani. Hastanede yattığın süreç boyunca ailenle görüşebiliyor muydun? Şu şekilde yani ben çok farklı hastanelerde yattım. Özel hastanede yattığımda refakatçi olarak annem yanında kaldı. O zaman sürekli annemleydim zaten. Fakat devlet hastanesinde durum böyle işlemiyor. Devlet hastanesinde belirli günler ve belirli saatler var. O saatler içerisinde ailemle görüşebiliyordum. Mesela birinde sadece Perşembe ve Cumartesi günleriydi. Diğerinde haftanın her günü görüş vardı saat 2 ile 4 arasında. Mesela 2 ile 4 arasında ailem geliyordu ve görüşüyorduk. İlk baş kapalı görüş oluyor. Sizi bir odada görüştürüyorlar. Daha sonra siz biraz daha iyi olduğunuza inanırlarsa dışarı bahçede görüşünüze izin veriyorlar ve bahçede görüş oluyor. Hastaneye yatmadan önce nasıl bir hayatın vardı? Ya şöyle, ben hasta olmadan önceden başlayayım. Çok aşırı enerjik ve aşırı mutlu bir insandım. Kesinlikle böyle depresif bir insan değildim. Fakat hastaneye yatmadan önce yani aşırı hayat dolu bir insandım. Yani hani kimse demezdi ki bu kız 2 yıl sonra hastaneye yatacak demezdi kimse. Öyle bir insandım. Neşeli, mutlu, Aynen, huzurlu. neşe mutluydum. Çok kesinlikle. Peki hiç trajedi yaşadığın oldu mu? Olmadı. Ailenden herhangi birini kaybettiğin oldu mu? Hayır. Yani yakınımdan Allah'a şükür kimseyi kaybetmedim bu zamana kadar. Peki sürekli araştıran, okuyan, yazan, çizen birisi miydin? Evet, çok araştırmacı bir insanım ben aslında. Yani her şeyi araştırırım. Hatta şu anki gittiğim psikoloğum bile diyor ki hani çok araştıran ve en iyi okuyan hastam sensin diyor. O yüzden sürekli zaten psikolojik kitaplar okurum, psikiyatrik kitaplar okurum. Zaten şu an EMDR tedavisi görüyorum. EMDR tedavisiyle ilgili bir sürü bilgi sahibiyim. Yani kesinlikle bir şey yapmadan önce onu araştırırım iyice. Yani bu arada farkındalığın çok fazla bu. Yani hep söylüyorum, buraya geldiğinde de söyledim. Zaten evvela sen şu an bizimle bu muhabbeti ediyorsun, kendine YouTube kanalı açmışsın. Bu kadar şey yaşayıp sonra çıkıp bu kadar güzel bir düzen kurmaya çalışmak ve bunu en iyi şekilde kurmak bence bir ayrımcılık, bir farkındalık olsun. Umarım daha iyi olursun, sağlığına da kavuşursun. Kesinlikle. Ama gerçekten neşe dolu, hayat dolu bir insansın. Teşekkür ederim. Çocukluğun nasıl geçti peki? Çocukluğum şöyle geçti. Ailemle yaşadım, çekirdek ailemle. Daha sonra yani çok mutluyduk ya. Ortanca çocuğum ben. 3 kardeşiz. 3 kardeşin ortanca çocuğuyum. Yani her zaman el üzerinde tutuldum. Mutlu bir çocukluğum vardı. Ama nasıl diyeyim, bu hastalıklar çocuklukta yaşanan travmalar sonrası oluşuyormuş. Çocuklukta biraz nasıl diyeyim size, yani birkaç tane travmam olduğunu söylüyor psikoloğum ama hani ne olduğunu biz de bilmiyoruz. Yani hiçbir şey hatırlamıyorsun Aynen. ama böyle Aynen. şey olduğunu düşünüyorlar. Kesinlikle. Peki ya sen akıl hastanesinde yattığın süreçte kendine ya da birine zarar verdiğin oldu mu? Şu şekilde oldu. Bir keresinde kendime zarar vermiştim. Çünkü artık o kadar çok bunalmıştım ki oradan çıkmak istiyordum ve beni kesinlikle çıkartmıyorlardı. Ben de bunun üzerine gidip dedim ki elimi kırarsam herhalde beni buradan çıkarırlar. Gittim ve duvara yumruk attım. Elimin üstüne bir el daha çıktı. Bunun üzerine kesinlikle ne doktor çağrıldı, ne bu işten anlayan, ne beni tomografiye gönderdiler. Hiçbir şey yapmadılar. Geldiler, buz koydular. Buzu koydular, işte dediler ki inene kadar tut burada. Ve ben o gün anladım ki ben dedim buradan herhalde asla çıkamayacağım. Şu şekilde bir keresinde de ben LP işlemi olmuştum. LP işlemi de omurilikten sıvı alınıyor. O şekilde beni hastaneye yatırdılar. Çok perişan haldeydim yani. Oturamıyordum, kalkamıyordum, sürekli kusuyordum. Zaten LP işlemini bilenler bilir. Aşırı bir baş ağrısı, başta bir basınç. Bu şekilde hastaneye yattım ve hemşireden ilaç istemiştim. Bana bir ilaç verir misin, ağrı kesici? Fakat hemşire vermemişti.
Bunun üzerine hemşireyle kavgaya girmiştim ve nasıl diyeyim kendim istemeden hemşireyi vurmuştum. Ama nasıl diyeyim böyle hani yumruk falan değil. Sadece beni yatırmaya çalıştılar. Hücreye attılar beni. Hücreye sokarlarken 2 tane güvenlik görevlisi geldi, koluma girdiler. Hemşire peşimizden geliyordu. O sırada ben güvenliklerle boğuşurken hemşireye de tekme atmışım. Ama ben kesinlikle hatırlamıyorum. Daha sonra hemşire geldi. Bana tekme attın, burada kalacaksın dedi ve ben bir gün boyunca hücrede kaldım. Ne yemek yiyebildim, ne lavaboya gidebildim. Kesinlikle hiçbir ihtiyacımı karşılayamadan hücrede yattım. Peki hücre nasıl bir yer? Şöyle karanlık, küçük bir oda ve sadece bir tane yatak var, cam, saat, hiçbir şey yok. Kesinlikle hiçbir şey yok. Yani tamamen karanlık bir ortamdasın ve seni oraya bağlıyorlar. Bir tane demir bir yatak var. Demir bir yatağa seni bağlıyorlar ve oradan onlar gelip seni biri çıkarana kadar kesinlikle çıkamıyorsun. Tuvalet, yemek. Hayır, hiçbir şey yok. Bütün Bağlısın gün sadece zaten. orası. Tuvalet olsa bile bağlı olduğun için kalkıp gidemezsin ki. Hareketsiz bir şekilde yatıyorsun orada. Nasıl dakikalarda anlatabilir misin? Ya şöyle ilk beni attıklarına çok korktum. Çünkü karanlık, bir de ben karanlıktan korkan bir insanım. Çok korktum. Daha sonra kendi kendimi sakinleştirmeye çalıştım. Daha sonra zaten uyuyakalmışım. Uyandım. Sonraki gün oldu. Geldiler, çıkarttılar beni ve kahvaltıya gittim. Kahvaltımı ettim. Daha sonra tekrardan arkadaşlarımın arasına karıştım. Bütün gün aç susuz. Aynen öyle. Tuvalet ihtiyaçlarını nasıl karşılıyorsun peki o durumda? Ya zaten karşılayamadım yani. Kendimi tutmak zorunda kaldım. Hani tuvalet ihtiyacımı da karşılayamadım. Ya bana sorarsan bu zulüm yani. Bence de kesinlikle işkence. Başka bir şey değil. Akıl hastanesinde yattın. Peki bu sana ne kazandırdı, ne kaybettirdi? Şöyle ben akıl hastanesine yapmadan önce çok inançlı bir insan değildim. Allah'a karşı çok inancım yoktu. Fakat oraya girdikten sonra içeride tek Allah ve sen varsın. Başka seni oradan kurtarabilecek kimse yok. Ve ben bu süreçte Allah'a karşı olan inancım çok arttı. Dinime bağlandım. Çıktığımda hatta diyordum ki buradan çıkayım 2 rekat şükür namazı kılacağım. Çıkıyordum, şükür namazı kılıyordum. Hani nasıl diyeyim, yani bu bana bir kazançtır. Ve nasıl diyeyim, insanlara olan bakış açım çok değişti. Dediğim gibi ilk girdiğimde o korktuğum insanlar aslında hiç korkulmayacak insanlar olduğunu öğrendim. Ve bunu tekrar söylüyorum. Eğer yani insanlar delilerden korkuyorlarsa korkmamaları lazım. Çünkü onlar özlerinde o kadar iyi insanlar ki tamam kavga çıkarıyorlar, bir şeyler yapıyorlar ama istemeden yapıyorlar. Yani bunları bilinçli bir şekilde yapmıyorlar. Özlerinde çok iyi insanlar. Yani bunu kazandırdı. Kaybettirdiğine de gelirsek, akıl hastanesine yattığım için istediğim işi yapamayacağım. Yani devlet kurumunda nasıl diyeyim size, bir polis olmak istediğim zaman, hakim, savcı olmak istediğim zaman istemeyecekler. Çünkü artık bu benim sicilime işledi. O yüzden kaybettirdiği şeylere de bunu sayabilirim. Peki şu anda mesela kendine böyle banka hesabı falan açma durumunda nasıl oluyor? Şöyle, akıl velayeti ailenize veriliyor. Zaten ailenizden başka kimse de sizi oradan çıkaramaz. Mesela ben reşitim, 21 yaşındayım ama beni buradan çıkartın dediğimde normalde çıkartmaları lazım. Bir mesela kanser hastası beni buradan çıkarın dediğinde çıkarırlar. Ama bir akıl hastasını beni buradan çıkarın dediğinde çıkartmazlar. Şöyle aileniz gelir imza atar, o şekilde çıkarsınız. Mesela diyelim ki ben evlendim ve evliliğim yani oldu. Şöyle oluyor, ailem gelip o evliliği iptal ettirebiliyor. Çünkü ben hasta olduğum için kendi kafama göre kararlar alamayabiliyorum. Mesela kimliğim kaybolduğu zaman ben gidip tek başıma kimlik çıkartamayabilirim. Ailemin gelip ailemle birlikte akıl velayetim kimdeyse onunla birlikte çıkartmam gerekiyor. Yani akıl velayetini sizden alıyorlar, ailenize veriyorlar. Peki ya ailesi olmayanlar? Şöyle, kadın sığınma evinde kalanlar vardı. Onlara da devlet, mesela onlara evlilik falan karışacaklarını düşünmüyorum. Onlar devlet koruması altında oldukları için onları devlet geliyordu, alıyordu alacakları zaman tekrar yurda yerleştiriyorlardı. Hasta oldukları zaman tekrar getiriyorlardı, yatırıyorlardı. Onlar zaten daha zor, bizden daha zor bir hayat yaşıyorlar. Çünkü ziyaretçileri gelmiyor. Biz hepimiz ziyaret saatinde ziyaretçilerimizin yanına giderken onlar camdan bizi seyrediyorlardı. Yani bence bu çok üzücü bir durum. Peki ziyaretçilerin geldiği günler atmosfer nasıl oluyor? Şöyle, ben çok geriliyordum açıkçası. Mesela saat 2'de ziyaret saatiydi. Ben gözümü saate dikiyordum ve bekliyordum. Saat 2 oldu. Hemen ailem yanıma gelsin istiyorum. Kapı çalıyor önce, zil çalıyor. O zil çaldığında istiyordum ki önce benim ailem gelsin. Fakat şöyle bir durum var. Saat 2 geçe geldi diye annem oturup saatlerce ağlamıştım. Beni neden geç geldiniz? Hani beni neden burada bıraktınız diye. Çünkü bütün gün tek amacınız ailenizi bir kere görebilmek ve dışarı çıkıp nefes alabilmek. Yani tek beklentiniz bu. Kaç dakika kalabiliyorlar yanında? 2 saat. Saat işte 2'de geliyorlar, 4'te gidiyorlar. 4'te sizi teslim etmek zorundalar. Peki ailen nasıldı? Sana Ailem- karşı bakışları. Şöyle, ailem çok yıprandı. Kesinlikle çok yıprandı. Hem maddi hem manevi. Nasıl diyeyim? Kötü olmam onları da kötü etkiledi.
Mesela onlara zarar vermem onları da etkiledi. Ama her zaman yanımda durdular. Ne olursa olsun yanımda durdular. O yüzden yani ailemi seviyorum ya. Hani çoğu ailenin yapamayacağı şeyleri yaptılar. Allah onlardan razı olsun. Amin. Az evvel bir şey söyledin. Allah inancım daha Evet, fazla arttı diye. kesinlikle. Ben hep şu şekilde bakıyorum olaya. Gerçekten yalnızların dostu Allah'tır. Kesinlikle öyle. İşte o anda hissediyorsun Allah'ın var olduğunu ve Aynen. gerçekten böyle zor zamanlarında bir kapı açılıyor. Işık çıkıyor içeriden, Evet. böyle hissediyorsun yani. Aynen öyle. Mesela o hicr zamanlarında o kadar zor şartlar altında durabiliyorsun ama işte belki de senin inancınla alakalıydı. Aynen öyle. Kesinlikle, yoksa da başka türlü duramazsın ki. Hani kendini hep yalnız hissedersen daha çok kafayı yersin. Oradan çıktığında belki de çok kötü olacaksın. Dilek, peki iyi olacağını düşünüyor musun? Tamamen. Düşünüyorum. Ben şu an eski halime göre o kadar iyiyim ki. Dediğim gibi çıktığımda yürüyemiyordum, konuşamıyordum. Şu an Allah'a şükür elim ayağım tutuyor. Ben çıktığımda akatize olmuştum ilaçlardan dolayı. Yani şu elimle şu bardağı tutamayacak haldeydim. Elim titriyordu sürekli. Vücudumun her yeri titriyordu. Yolda giderken birden akatize oluyordum ve böyle her yerim titriyordu. Karşıdan karşıya geçemeyecek haldeydim. Yani sürekli insanların yardımına ihtiyacım vardı. Kendi başıma kalkıp lavaboya gidemeyecek haldeydim. Ama şu an çok çok iyiyim. İşte 1,5 yıl geçti üstünden. Ya şu an o kadar iyiyim ki, yani kendime dönüp baktığım zaman diyorum ki sen neler atlatmışsın ya, hani şu an çok iyisin yani. Tamam, şu an gene psikolojik sıkıntılarım var, bazen atak geçirdiğim oluyor, disosyatif atak da geçiriyorum, bipolar atak da geçiriyorum ama diyorum ki gene iyisin. Ve hastanede şöyle bir şey var, ablalar hep, içeri giren ablalar hep diyor ki buradan çıktığımda eşimden boşanacağım çünkü elin adamının benim kahrımı çekmeye şeyi yok. Hani hakkı yok. Onun da hayatını mahvettim. Boşanacağım diyorlar ve boşananları gördüm. Bir de şöyle bir şey daha var. Mesela hep şey lafını duyuyorum. Bunu herkesten duydum. Orada yatan herkesten duydum. Keşke kanser hastası olsaydım da akıl hastası olmasaydım. Yani çünkü onları hastadan sayıyorlar ama bize deli diyorlar. Peki hasta olduğun süreçte herhangi bir yazı, bir şiir, bir resim yapmışlığın oldu mu? Şöyle yapmıştım ama ben bunun farkında değildim. Bir gün annemden kalem ve kağıt istedim. Zaten sadece kağıt sokuyorlar, defter falan sokmak yasak. Ve bir tane kurşun kalem sokuyorlar. Daha sonra ben kalemliğimin içine koymuşum bu yazıyı. Kendime şöyle bir şey yazmışım. Dilek, lütfen kendine sahip çık. Sen iyisin, sen çok iyisin. Buradan çıktığında her şey yoluna girecek. 8 gün sonra taburcu olacaksın. Kendine iyi bak, seni sevenler var dışarıda, seni seven insanlar var. Böyle bir not yazmışım ve kalemliğimin içine koymuşum. Bir gün arkadaşım benden kalem istemişti, bizde kalmaya gelmişti. Ona kalem verecektim, bir baktım içinde bir kağıt var. Bu kağıt nedir? Açtım, okudum ve çok duygulanmıştım. Çünkü o kağıdı yazarken ben normal bir kafayla yazmadım. İlaçların etkisinde olarak yazdım. Peki hiç hatırlamıyor muydun Hatırlamıyorum, yazdıklarını? hiç hatırlamıyorum. Yani eve gidip okudum ve o kadar kötü bir yazı yazmışım ki, normalde yazım güzeldir. Hani sanki ilkokul 1. sınıf çocuğunun yazısı gibi yazı yazmışım. Çünkü artık ya bütün yetini kaybetmişsin, yazı mı yazacaksın? Kendine mesaj göndermişsin. Aynen öyle, kendime mesaj göndermiş. Peki kendi mesajından sonra şu an izleyicilerimize mesaj göndermek ister misin? Tabii ki de bir insanın cehennemi, bir cehennem insanın yanması değildir. Acı çekmesi de değildir. Cehennem insanın acı çektiğini kimsenin bilmediği yerdir. Bu hastanelerde de böyle. Siz orada acı çekiyorsunuz ama kimse bilmiyor. Aslında siz orada cehennemi yaşıyorsunuz. Ve şunu da söyleyeyim, kesinlikle bizim gibi hastalardan korkmalarına gerek yok. Tamam, bazen rahatsızlanıyoruz, çevreye zarar veriyor olabiliriz. Ama ailelere de sesleniyorum buradan. Kesinlikle her zaman çocuklarının yanında olsunlar. İşte yok öldüreyim, acısına son vereyim. Böyle bir dava yok yani. İlla ki iyileşir. Yani çok düzelmese bile daha iyiye gider. Yani bu kurtulamayacak bir şey değil yani. Her şeyin bir çözümü var, bir tedavisi var. Allah tarafından geliyor her şey. Tekrar Allah izin verirse tekrar iyiye gidersiniz yani. O yüzden vereceğim mesaj bu yani. Kesinlikle insan kendisini hayata sarılmalı. Hayatı kesinlikle bırakmamalı. Yani her ne olursa olsun bütün sorunların arkasından gelmeli insan. Aynen öyle. Senin gibi dik durmalı, senin gibi YouTube kanalı açmalı, senin gibi bize katılmalı. Bütün sorunları aşan yine sensin. Ve umarım bundan sonraki hayatında sağlığına tam olarak kavuşursun. İnşallah. Var mı böyle anlatmak istediğin başka bir şey? Şöyle diyeyim size. Bir gün bir hasta vardı ve o hasta daha yeni doğum yapmıştı ve bebeği vardı. Daha 40'ı çıkmamıştı bebeğinin. Kadın bebeğinden zar zor kadını kopartarak, bildiğiniz etten tırnağı kopartırlar derler ya, o şekilde kadını içeri aldılar. Kadın içeri girdiğinde şizofreni hastası önce kadına saldırdı. Daha sonra kadınla ben kavgaya ayırdım. Kadını çektim içeri. Daha sonra kadınla bir sigara içme alanında tekrar denk geldik. Ve kadın parmaklıkların ardından çocuğunu gördü.
Babasının kucağındaydı çocuğu. Kadın oturup ağlamaya başladı ve ben o zaman çok duygulanmıştım yani. Çok aşırı. Ben de oturdum kadınla ağlamaya başladım. Yani çok değişik hayatlar var. Yani ben de yattım ama en azından beni çocuğumdan kopartmadılar. Beni sadece ailemden koparttılar, arkadaşlarımdan koparttılar. Şöyle çok arkadaş kaybettim. Çok. Yani her gün yüzüme gülen, her gün bir yediğim içtiğim ayrı gitmedi. Paramı paylaştığım insan. Yani canım kardeşim dediğim insanlar benim kesinlikle ne aradılar ne sordular. Ben okula gitmedim. Allah'ın bir kulu demedi ki Dilek neden okula gelmiyorsun? Yani çok çevremden insan koptu. Şu an sadece bir tane yakın arkadaşım var. O da bir de ev arkadaşım var. Onun haricinde başka arkadaşım yok yani. Çünkü hepsi yani umursamıyorlar. Yalnız düştüğünüz zaman kimse sizi kaldırmaz. Siz kendiniz kalkacaksınız. Teşekkür ediyoruz. Ağzına yüreğine sağlık. Dediğim gibi inşallah yakın zamanda tam olarak sağlığına kavuşursun. Buradan da ailene teşekkür etmek istiyorum. Çok sağ olsunlar seninle ilgilenmişler. Şu zamana kadar arkada durmuşlar. Onlar gerçekten böyle senin için mükemmel. Evet. Bizler de teşekkür etmiş olalım buradan. Rica ederim. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Var mı son bir şey söylemek istediğin bir şey? Yok. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar çok sağ olun. Görüşmek üzere.